Yıl 1920, aylardan Mart. Şöyle düşün, İstanbul'daki Haydarpaşa Hastanesi'nin soğuk, ılımıloş odalarından birindeyiz. Hı hı. İçeride tıp öğrencileri anatomi dersi için bir araya gelmiş. Ortadaki masada da üzerinde hiçbir kimliğini belirtecek belge olmayan, hani görevlilerin kimsesiz olarak kayda geçirdiği bir beden var ve otopsi işlemi başlıyor. Evet, olayın en trajik kısmı da tam olarak burada başlıyor aslında. Aynen öyle. Öğrenciler ellerindeki neşterlerle bu meçhul bedeni incelerken çok sarsıcı bir gerçeğin farkında bile değiller. O masada kimsesiz sanıp bedenini kestikleri adam tam o an kendi aralarında konuşurken kullandıkları dili bizzat inşa eden kişi. Gerçekten inanılmaz bir ironi bu. Kesinlikle. Bugün senin için hazırladığımız bu derinlemesini incelemede fiziksel savaş meydanlarından cepheden cepheye koşan bir askerin aslında dilde nasıl devasa bir devrim yarattığını konuşacağız. Yani sadece 36 yıllık kısacık bir ömre sığan modern Türk hikayeciliğinin kurucusu Ömer Seyfettin'in yaşamına ve eserlerine doğrudan odaklanıyoruz. Çok doğru bir noktadan girdin. Çünkü onun hikayesi sadece sıradan bir edebiyat tarihi değil, bugün zihnimizde yankılanan iç sesimizin, sokakta konuştuğumuz dilin nasıl ortaya çıktığının bayağı kanlı canlı bir belgeseli. O zaman bu yaşam öyküsüne en başından, çocukluk yıllarından başlatalım diyorum. 11 Mart 1884 tarihinde Balıkesir'in Gönen ilçesinde başlıyor hayatı. Hı hı. 4 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak doğuyor. Evet. Annesi Fatma Hanım İstanbullu bir asker kızı. Babası Ömer Şevki Bey ise orduda binbaşı rütbesine kadar yükselmiş alaylı bir subay. Şimdi bu alaylı tabiri günümüzde pek kullanılmıyor. Yani tam olarak ne anlama geliyor bu? Şey demek o, yani askeri eğitimini dönemin harbiye mekteplerinde, kitaplar üzerinden teorik olarak almamış subay demek. Askeriyenin en alt kademesinden tamamen cephelerde savaşarak ve tecrübe edinerek rütbe atlamış kişi. Anladım. Doğrudan savaşın içinden gelmiş yani. Kesinlikle. Ömer Şevki Bey de erlikten başlayıp yıllarca cephelerde bulunarak binbaşılığa kadar yükselmiş Kafkasyalı bir Türk. Hazır babasından bahsetmişken kaynaklarda sürekli karşıma çıkan somut bir tartışma var. İlerleyen yıllarda bazı çevreler yazarın babasının Çerkez olduğunu iddia ediyor. Bu doğru mu peki? Hayır, bu tamamen asılsız bir iddia. İşin ilginci, bunu reddeden de bizzat Ömer Seyfettin'in kendisi zaten. Hadi canım. Kendi mi yazmış bununla ilgili? Evet evet, 1918 yılında vefatından sadece 2 yıl önce bu söylentiler üzerine bir dergiye açık bir mektup yazıyor. Mektupta bayağı net bir ifade kullanıyor. Ne diyor tam olarak? Diyor ki, babam tek kelime Çerkezce bilmeyen Kafkasyalı bir Türktür. Annem de İstanbulludur diyor. Yani bu etnik köken iddialarına doğrudan kendisi son noktayı koymuş oluyor. Çok netmiş gerçekten. Babasının mesleği gereği çocukluğu hep yollarda geçiyor. İnebolu, Ayancık, İstanbul falan. Eğitim hayatı mahalle mektebiyle başlıyor ama sonra o da babasının izinden gidip askeri okullara giriyor. Tabii, o dönemin şartlarında çok beklenen bir tercih bu. Askeri Baytar Ruşdiyesi, Edirne Askeri İdadisi ve en son İstanbul'daki Harp Okulu. Yıl 1903. Ömer Seyfettin daha 19 yaşında gencecik bir öğrenci. Ancak o yıl bir şeyler ters gidiyor ve sınıf arkadaşlarıyla birlikte okuldan erken mezun ediliyorlar. Neden? Yani diplomaları ellerine tutuşturulup bir anda cepheye sürülüyorlar. Çünkü imparatorluk o sırada kelimenin tam anlamıyla çöküş yaşıyor. 1903 yılında Makedonya'da çok ciddi ve kanlı isyanlar patlak veriyor. Ordu o kadar acil subay ihtiyacı duyuyor ki öğrencilerin eğitim süresini tamamlamasını bekleyemiyorlar. Sınavsız falan halelacele mezun ediyorlar yani. Aynen öyle. Düşünsene, daha 20'sine basmamış bir subay olarak Makedonya dağlarına, etnik çatışmaların merkezine gönderiliyorsun. Sınır Bölük Komutanı olarak Kuşadası ve İzmir'de başlayan görevleri bir anda Balkanlara, Selanik, Manastır ve Serez'e kayıyor. Ya bir dakika, burada mantığıma oturmayan, cidden sormam gereken bir şey var. Bu adam Balkan dağlarında isyancıların peşinden koşuyor, ölüm kalım savaşının tam ortasında ve sen diyorsun ki böyle bir kaosun ortasında bu subayın aklı edebiyatta, dilde, Türkçe gramerinde falan. Bu çok saçma değil mi sence de? Dışarıdan bakınca bayağı absürt duruyor, haklısın. Ama onun o cephede fark ettiği şey tam olarak buydu. Nasıl yani?
Şöyle ki, o isyanları bastırırken imparatorluğun sadece toprak kaybetmediğini gördü. Oradaki etnik grupların durumunu inceledi ve Osmanlı'nın asıl kaybettiği şeyin kültürel bütünlük olduğunu anladı. Anladım. Dil birliği yoktu demek istiyorsun. Kesinlikle. Ortada aynı dili konuşamayan devasa bir halk yığını vardı. İstanbul'daki aydınlar Arapça ve Farsça kelimelerle birbirlerine yazılar yazarken, Anadolu'daki sıradan halkın bu dilden haberi bile yoktu. Ömer Seyfettin o dağlarda millet olabilmenin ön şartının aynı dili konuşmak olduğunu anladı. O zaman 1911 yılına gidelim, bu fikrin harekete dönüştüğü an. Askerliği sırasında Selanik'te arkadaşları Ziya Gökalp ve Ali Canip yöntemiyle bir araya gelip Genç Kalemler dergisi etrafında toplanıyorlar. Evet, yeni lisan yani yeni dil hareketini tam orada başlatıyorlar. Amaçları da çok net. Yüzyıllardır kullanılan Arapça ve Farsça dil bilgisi kurallarını dilden tamamen atmak ve halkın konuştuğu İstanbul Türkçesini yazı dili yapmak. İlke de çok vurucu. Edebiyatsız edebiyat yapmak diyorlar. Aynen öyle. Ömer Seyfettin bu yabancı kuralların hepsini doğrudan temizlemeye karar verdi. Dili sadeleştirmek istiyordu. Peki bu kuralların atılması işlemi pratikte nasıl oldu? Bana somut bir öncesi ve sonrası örneği verebilir misin? Tabii şöyle anlatayım. O dönemin aydınları yazılarında Arapça ve Farsça tamlamaları kullanmayı bir statü sembolü görüyordu. Mesela güneşin ışığı demek istediklerinde bunu asla böyle dümdüz yazmıyorlardı. Ziya-i Şems falan diyorlardı, değil mi? Aynen. Farsça kuralı alıp Ziya-i Şems diyorlardı veya yasak aşk yerine aşk-ı memnu diyorlardı. Kelimeleri Arapça çoğul ekleri getiriyorlardı. Bayağı başka bir dil yaratmışlar kendilerine. Evet, işte Ömer Seyfettin çıktı ve hayır dedi. Türkçe kelimelere yabancı tamlama kuralları uygulamayacaksınız, güneşin ışığı diyeceksiniz ve geçeceksiniz dedi. Halk sokakta yasak aşk der, yazı dili de sokaktaki insanın konuştuğu dil olmalıdır dedi. İnanılmaz gerçekten. Düşünsene, bugün telefonda arkadaşına akşam buluşalım mı diye mesaj atarken 3 farklı dilin gramerini, çoğul eklerini düşünmek zorunda kalmıyorsak, bunun sebebi doğrudan Ömer Seyfettin'in Selanik'te aldığı bu kararlar. Kesinlikle öyle. Peki dönemin elitleri, yüzyıllardır alıştıkları bu özel dilin ellerinden alınmasına nasıl tepki verdiler? Bayağı kızmışlardır herhalde. Hem de nasıl? Geleneksel edebiyatçılar ona resmen ateş püskürdü. Dili sıradanlaştırmakla ve edebiyatı basitleştirmekle suçladılar onu. Ama onun pek umrunda olmadı sanırım. Hiç olmadı. O, dildeki bu yabancı kuralları fiziksel bir düşman işgali olarak görüyordu. Yabancı dil bilgisi kuralları Türkçeyi işgal etmişti ona göre. Eleştirilere de sadece makale yazarak cevap vermedi, doğrudan savunduğu bu tertemiz dille hikayeler yazdı. Kendi kuramını kendi eserleriyle ispatladı. Tam bu edebi üretim hızlanmışken hayat onu tekrar gerçek bir savaşın içine çekiyor maalesef. 1912 yılında Balkan Savaşları patlak veriyor, Yanya'da Yunan askerlerine esir düşüyor ve 10 ay sürecek bir esaret hayatı başlıyor. Evet, Atina yakınlarındaki Nafpilyon kasabasına götürülüyor. Esir düşmüş bir subayın psikolojisi nasıldı orada? Bu durum yazarlığını engelledi mi? Aksine esaret onun edebi kimliğini çok daha güçlendirdi. 10 ay boyunca askerlik yapamıyordu ama zihni sürekli çalışıyordu. Bu dönemi tamamen okumaya ve yazmaya ayırdı. Neler yazdı o kampta? Mehdi ve Hürriyet Bayrakları gibi eserlerini doğrudan o esaret kampında yazdı. Fransız yazar Guy de Maupassant'ın meşhur ettiği olay hikayesi formatını kullandı. Yani uzun uzun doğa betimlemeleri yapmak yerine doğrudan aksiyona, olaya ve çarpıcı sonuçlara odaklandı. 1913 yılında esaretten kurtulup İstanbul'a döndükten sonra da askerliği bırakıyor zaten. Kendini tamamen edebiyata verip 160'tan fazla hikaye yazıyor. Çok ciddi bir üretim. Kaynaklar bu eserleri genelde 4 ana temaya ayırıyor. Çocukluk ve vicdan, tarihi gurur, savaş trajedileri ve sosyal eleştiri. Şimdi burada seninle çok önemli bir konuyu netleştirmek istiyorum. Bugün sokakta kime sorsan, çoğu kişi Ömer Seyfettin sadece çocuk kitapları yazarı der. Evet, en büyük yanılgılardan biri de bu zaten. Ama kaynaklara girip hikayelerin metinlerine baktığımızda durumun hiç de öyle olmadığını, hatta inanılmaz derecede sert olduğunu görüyoruz. Bu yanılgının sebebi ne sence? Şöyle ki,
Hikayelerinin sayfa sayıları az olduğu için ve dili çok sade olduğu için yıllarca okullarda okutuldu, doğrudan çocuk edebiyatı kategorisine sokuldu. Ama o hiçbir zaman çocuklara masal anlatmak için yazmadı bunları. Amacı neydi peki? Amacı okuma alışkanlığı olmayan tüm halka ulaşmaktı. Farklı eğitim seviyelerindeki insanlara kısa ve net olay hikayeleriyle bir bilinç kazandırmaktı. Bu sertlik kısmını biraz açalım bence. Mesela hepimizin bildiği o meşhur kaşağı hikayesi, çoğu insan onu sadece kardeşler arasında geçen basit ve üzücü bir olay sanıyor. Oysa arkasında dehşet verici bir psikolojik yıkım var, değil mi? Kesinlikle. Hikayedeki abi ahırda oynarken o değerli kaşağıyı kırıyor. Babası sorduğunda da korkudan suçu küçük kardeşi Hasan'ın üzerine atıyor. Evet, yalan söylüyor orada. Baba da Hasan'ı ahıra kapatıp acımasızca dövüyor. Hasan çok üzülüyor, sessizleşiyor ve kısa süre sonra kuşbalazı yani difteri hastalığına yakalanıyor. Ağabey vicdan azabından delirip gerçeği itiraf etmek istiyor ama Hasan o itirafı duyamadan ölüm döşeğinde hayatını kaybediyor. Yani bu dümdüz bir çocuk hikayesi falan değil. İftira atmanın, yalan söylemenin ve geri dönüşü olmayan bir pişmanlığın en çıplak hali doğrudan. Aynen öyle. Ömer Seyfettin burada insanın en karanlık taraflarını resmen yüzümüze vuruyor. Bir de madalyonun diğer yüzü var tabii. Savaş hikayeleri. Bonda veya Beyaz Lale gibi eserler. Kaynaklara baktığımda bu eserlerde sansürsüz bir şiddet, kopan kollar bacaklar ve tam bir vahşet anlatımı var. Neden savaşın bu karanlık yüzünü filtresiz bir gerçekçilikle yazma ihtiyacı hissetti? Çünkü İstanbul'daki halkın Balkanlarda gerçekte ne yaşandığından hiç haberi yoktu. O da dağlarda sınır komutanlığı yaparken köylerin nasıl basıldığını, sivillerin nasıl katledildiğini kendi gözleriyle gördü. Savaşın romantik bir kahramanlık olmadığını göstermek istedi yani. Tam olarak bunu yaptı. Savaşın çamur, kan ve vahşet olduğunu yazdı. Beyaz Lale hikayesinde işgalci bir Bulgar binbaşının masum insanlara yaptığı zulmü bütün detaylarıyla anlattı. Amacı halkı eğlendirmek değil, onları derin bir uykudan uyandırmaktı. Bizim orada kaybettiğimiz sadece toprak değildi demek istedi. İnanılmaz bir uyanış yaratmaya çalışmış. Fakat tüm bu devirimleri yaparken bir yandan da kendi hayatı adım adım karanlığa sürükleniyor. Askerlikten ayrıldıktan sonraki o olgunluk dönemi İstanbul'da geçiyor. Kabataş Sultanisi'nde öğretmenlik yaparak kıt kanaat geçinmeye çalışıyor. Evet, o dönem özel hayatı da tam bir felaket maalesef. İstanbul'a döndükten kısa bir süre sonra çok sevdiği annesi vefat ediyor. Babası yeniden evlenip onun hayatından çıkıyor. 1915'te Celibe Hanım ile evleniyor, bir kızı oluyor ama o evlilikte karakter uyuşmazlığından 1918'de bitiyor. Yapayalnız kalıyor yani o koca şehirde, parasızlık da cabası. İşin beni şaşırtan tarafı tam da bu. Bu sefalet içindeki yıllar onun en üretken olduğu dönem. Yeni Mecmua dergisinde arka arkaya o efsanevi hikayelerini yazıyor sürekli. Çünkü yalnızlığının onun tek sığınağının edebiyat olmasına yol açtı. Sürekli yazdığı ama bu kötü beslenme ve geçim derdi bedenini de çok hızlı tüketti. Şeker hastalığı baş gösterdi. Ve geldik o sarsıcı sona. 6 Mart 1920. Henüz 36 yaşına girmesine birkaç gün kala Haydarpaşa Hastanesi'nde yapayalnız hayata veda ediyor. Bölümün en başında konuştuğumuz o otopsi sahnesi işte o gün yaşanıyor. Evet, cebinden hiçbir kimlik çıkmadığı için tıp öğrencileri onu kadavra olarak kullanıyor. Kendi dillerinin mimarını parçaladıklarının farkında bile değiller o an. Kimliği ancak ertesi gün bir arkadaşının onu tesadüfen ziyarete gelip cesedi teşhis etmesiyle ortaya çıkıyor. Bütün ömrünü milletinin dilini bulmasına adayan bir adamın öldüğü gün tanınmaması bir yazar için gerçekten çok trajik bir son. Cenazesi sonradan Kuşdili mezarlığına defnediliyor. Hatta yıllar sonra oraya tramvay garajı yapılacağı için kemikleri Zincirlikuyu'ya taşınıyor falan. Fiziksel varlığı sürekli yer değiştiriyor. Bedeni toprağa karışıp tifmis olabilir. Ama o kısacık ömründe kağıtlara döktüğü kelimeler, bugün günlük hayatımızda konuştuğumuz o yalın kürkçe onun asıl mirası oldu. Bugün senin için hazırladığımız bu derinlemesine dosyanın sonuna geldik. Bize vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Ancak gitmeden önce aklının bir köşesinde dönüp durması için sana bir soru bırakmak istiyorum. Bugün yolda yürürken kendi kendine konuştuğun o iç sesini, insanlara derdini anlatırken seçtiğin kelimeleri düşün.
Acaba şu an zihninin içinde yankılanan o düşüncelerin ne kadarı sana ait ve ne kadarı tam 100 yıl önce Balkan dağlarında kurşun atan, esir düşen ve hastane odasında kimsesiz ölen o subayın kağıda karaladığı kelimeler tarafından şekillendirildi? Belki de bugün kim olduğumuz, okuduğumuz o hikayelerin kelimeleriyle çoktan baştan yazılmıştır. Ne dersin?